Herkese merhaba. Bugün sizinle bu enfes meyveli tartı hazırlıyoruz. Öncelikle tarifte geçen su bardağı ölçümü 200 ml olduğunu belirteyim. 2,5 su bardağı un, 4 çorba kaşığı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 1 fiske tuz. Hepsini robota alıyoruz. Biraz karıştırıyoruz. 150 gram soğuk margarin ya da tereyağını parçalar halinde un karışımına yediriyoruz. Kıvam sıktığımızda toplanacak, ufaladığımızda kum gibi dağılacak. Son olarak yumurtayı da hamura yediriyoruz. Yumurtamın ölçüsü MBO, yani küçük bir yumurta kullandım. Kullanacağınız yumurta büyükse beyazından bir miktar ayırabilirsiniz. Hamur artık hazır. Kıvamı yumuşak olacak. Hamuru tezgaha alıyoruz. Gerekiyorsa biraz un ilavesiyle hızlı bir şekilde elimizde ısıtmadan toparlıyoruz. Hamuru 2 parçaya böldüm. Büyük olan parçayı kalıbın ölçüsünde açıyorum ve kesiyorum. Bu arada kalıbımın ölçüsü 24 santim. Eğer hamurunuzu el ile yoğurduysanız ya da ortam ısısı fazla ise hamurun bütünlüğünü kaybetmemesi için buzdolabında dinlendirin. Yoğurma işlemini de hızlıca ve parmak uçlarınızla, hamuru ısıtmadan yapmalısınız. İkinci parça hamuru da gördüğünüz şekilde hazırlayıp kalıbın yan duvarlarına kaplıyorum. Bıçakla düzeltiyorum ve iyice duvarlara yapıştığından emin oluyorum. Hamuru en az 2 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Şimdi pastacı kremasını hazırlıyoruz. Yarım su bardağı toz şeker ile 3 çorba kaşığı dolusu nişastayı tencereye alıyorum. 2 su bardağı sütü ve 1 yumurta sarısını karıştırarak ekliyorum. Homojen bir karışım elde edince karıştırarak pişiriyorum. Ocaktan alınca 1 paket vanilya ve 1 çorba kaşığı tereyağı ekleyip karıştırıyorum. Soğutacağım kaba aktarıyorum. Üzerini streç film ile kapatıyorum. Soğuması için bırakıyorum. 2 saat sonunda hamuru dolaptan çıkarttım. Üzerine minik minik delikler açıyorum. Pişirme kağıdını buruşturarak kalıbın içine yerleştiriyorum. Fazlalıklarını kesiyorum. Üzerine kuru bakliyat döküyorum. Bu bakliyatları tekrar tekrar bu işlem için kullanabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kenarları pembeleşinceye kadar pişiriyorum. Üzerindeki bakliyatları alıyorum ve tekrar fırına gönderiyorum. Ben tartı unutmuşum. Biraz fazla kızardı.
Siz bu kadar kızarmasına izin vermeyin. İlk sıcaklığı çıkınca kalıptan ayırıp onu da kremanın yanına soğumaya gönderiyorum. Meyvelerin kararmasını engelleyen, onlara parlak bir görünüm veren jöleyi hazırlıyorum. 2 çorba kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı nişasta ve 1 su bardağı su ekliyorum. Kaynayıncaya kadar pişiriyorum. Soğuması için onu da bir kaba aktarıyorum. Yanından gelip geçerken karıştırıyorum ki akışkanlığını korusun. 80 gram yani bir paket beyaz çikolatayı cam ya da porselen bir kaseye kırıyorum. Kaynamakta olan suyun üzerine koyuyorum ve karıştırarak çikolatayı benmari usulü eritiyorum. Kremamız oda sıcaklığında. Erittiğimiz çikolatayı da ekleyip pürüzsüz olana dek karıştırıyorum. Bu kremayı her türlü pastanızda güvenle kullanabilirsiniz. Muhteşem bir tadı var. Eğer kıvamını biraz daha yoğun istiyorsanız nişasta miktarını bir miktar arttırmalısınız. Şimdi gördüğünüz üzere kremayı torbaya aktarıyorum. Siz direkt kaşıkla da dökebilirsiniz. Tartımın her yerine mümkün olduğunca eşit miktarda kremayı sıkıyorum. Nektarinleri yarım ay şeklinde doğruyorum. Siz şeftali de kullanabilirsiniz. Ama şunu belirteyim ki bu tarta çok yakıştılar. Krema ve nektarinin aroması birbirine çok uyumlu oldu. Video biraz uzun oldu, farkındayım ama hiçbir detayı atlamak istemedim. Görüntüsü sizce de çok güzel olmadı mı? Merak etmeyin, tadı da çok güzel oldu. Nektarinlerin üzerine hazırladığımız meyve jelini de sürüyorum. Kanalıma abone olup videoma beğeni ve yorum yapar mısınız? Afiyet olsun. Hoşça kalın.